Kız Kulesi'nin altındaki dar tünelde dizlerime kadar soğuk suyun içinde duruyordum. Nefes almaya korkar halde karanlığın içinde gelebilecek en ufak sesi dinliyordum. Suyun taş duvarlardan damlayarak düşerken çıkardığı yankılar kalp atışlarımla yarışıyordu. Birden zifiri boşluktan metalik bir şakırtı yükseldi. Zincir sesleri. Paslı demirin sürtünmesini andıran bu uğursuz ses adım adım bana yaklaşıyordu. O an iliklerime kadar işleyen bir dehşetle anladım ki buradan sağ çıkamayabilirdim. Bu otobüs nereye gidiyor? Bu otobüs yalnızca kabuslar durağına gider. Peki o zaman. Emin misin? Evet, sanırım. Şimdi bu karanlık dehlizde ölümü beklerken size hikayemi anlatıyorum. Ben bir tarih araştırmacısıyım. Yıllarımı eski belgelerin tozlu sayfalarında saklı kalmış gerçekleri ortaya çıkarmaya adadım. Her şey Osmanlı arşivlerinde rastladığım tuhaf bir kayıtla başladı. 17. yüzyıl ortalarından kalma Osmanlıca bir belge, Kız Kulesi'nde çalışan 25 işçinin bir gece ansızın esrarengiz biçimde ortadan kaybolduğunu yazıyordu. Gözlerime inanamadım. İstanbul'un gözbebeği bu kule, nasıl olur da böyle bir toplu kayboluşa sahne olabilirdi? Mevcut kaynaklara baktım. Resmi tarih, Kız Kulesi'nde böyle bir olaydan hiç bahsetmiyordu. 1719'daki yangın ve 1725'teki restorasyon gibi bilinen hadiseler anlatılıyor ama 25 işçinin kayboluşundan eser yoktu. Sanki biri bu olayı tarihten silmişti. Merakım giderek arttı ve araştırdıkça Kız Kulesi ile ilgili dilden dile dolaşan efsanelerle karşılaştım. Herkesin bildiği hikayelerden biri, kuleye kapatılan bir prensesin yılan sokmasıyla ölmesidir. Ancak benim bulduğum gerçek bu masalı gölgede bırakacak kadar karanlıktı. Kız Kulesi'nin geçmişinde hiç anlatılmamış başka sırlar vardı. Bir rivayet özellikle dikkatimi çekti. Kulenin altındaki gizli tüneller. Bazı tarihçiler, yere batan sarnıcından Kız Kulesi'ne uzanan bir su altı geçidinden söz ediyordu. Hatta Bizans döneminde bir imparatorun bu tünelleri kullanarak kaçtığı rivayet edilmiş. Başta bunun da bir efsane olduğunu sandım. Ta ki son restorasyonda kulenin temelinde tatlı suyla dolu gizli bir kapak bulunduğunu öğrenene dek. Bu bilgi kanımı dondurdu. Demek ki bir geçit gerçekten olabilirdi. Artık gerçeğin peşine düşmekten başka çarem yoktu. Güvendiğim çocukluk arkadaşım Ali'yi yardıma çağırdım. O da benim gibi tarih meraklısı ve arkeoloji tecrübesi olan biri. Belgeleri ve tünel rivayetlerini ona anlatınca gözleri parladı ve tereddütsüz bana katıldı. Resmi yollardan araştırma izni almaya uğraştık. Ancak bürokrasi haftalar sürünce vazgeçtik. Zaten kule restorasyonda olduğu için ziyarete kapalıydı. En sonunda belki de yapmamamız gereken bir şeyi yapmaya karar verdik. Gece vakti kuleye gizlice girecektik. Hazırlıklarımızı yaptık. Güçlü fenerler, ip, levye, fotoğraf makinesi, yüreğimiz ağzımızda maceraya atılacaktık. Soğuk ve karanlık bir geceydi. Üsküdar Salacak sahilinden küçük bir botla sessizce denize açıldık. Martı seslerinin bile sustuğu karanlık sularda kuleye doğru kürek çekerken kalbim göğsümden fırlayacak gibiydi. Adacığa yaklaşıp iskeleye tutunduk, Ali ile göz göze geldiğimizde nefesimiz kesilmişti. Yıllardır yalnız uzaktan seyrettiğimiz bu kuleye şimdi gizlice giriyorduk. Brandayı aralayıp servis kapısından içeri süzülürken ürpertici bir sessizlik karşıladı bizi. Alt kattaki restoran bölümü ve yukarı çıkan merdivenler zifiri karanlıktı. Yoğun toz ve nem kokusu genzimi yakıyordu. Fenerlerimizi açtık, duvarlarda gezinen ışık huzmeleri asırlık taşların çatlaklarında garip gölgeler doğuruyordu.
Gece yarısı bu halde Kız Kulesi içeriden yüzyıllardır terk edilmiş bir harabeye benziyordu. Karanlıkta belgeye konu olan olayı kanıtlayacak izler aramaya başladık. Zemin kattaki depo odalarını dolaşırken taş zeminde kenarları paslı demir bir kapak fark ettik. Üzerine beton dökülüp ahşap plakalarla gizlenmişti. Burası duyduğumuz o gizli geçit olmalıydı. Heyecanla hemen levyeyi araya sokup asıldık. Tozlu bir gıcırtıyla kapak ağır ağır yerinden oynadı ve kenara itebildik. Aşağıya doğru dar bir taş merdiven uzanıyordu. Nefesimi tutup ilk adımı attım. Merdiven dik ve ıslaktı. Basamaklar kaygan, duvarlar sırılsıklamdı. Ali arkamdan geliyordu. 10 basamak kadar indikten sonra ayak bileğimize dek suya gömülmüş taş bir zemine ulaştık. Kendimizi dar bir tünelin girişinde bulduk. Duvarlar kesme taştan, yer yer yosunla kaplıydı. Tavan öylesine alçaktı ki hafifçe eğilerek yürümek zorundaydık. Bayıltıcı rutubet kokusu havaya hakimdi. Adım attıkça suyun şıpırtısı boşlukta yankılanıyordu. Biraz ilerleyince duvarda tuhaf izler fark ettik. Ali fenerini yaklaştırdı. Taş yüzeyde sanki birinin tırnaklarıyla umutsuzca kazıdığı uzun çizikler vardı. İçim ürperdi. Yerde çamura gömülü çürük bir tahta parçası buldum. Muhtemelen eskiden kalma bir kürek sapı ya da kazmaydı. Sanırım buraya gömülen işçilerden kaldı, diye fısıldadım. Sesim uğursuzca yankılandı. İçerisi basık ve boğucuydu. İkimiz de tek kelime etmeden ilerledik. Derken ileriden metalik bir tıkırtı geldi ve ikimiz de dona kaldık. Sanki taşın üzerine bir demir parçası düşmüştü. Işığı o yöne tuttum, karanlıktan başka bir şey yoktu. Ali belirsiz bir sesle, "Herhalde tavandan kopan bir parça," dedi ama pek emin değildi. Adımlarımızı sürdürdük fakat çok temkinliydik. Her birkaç adımda durup dinliyorduk. Suyun damlamasından başka ses yoktu. Tam biraz rahatlamıştım ki ayağım bir şeye takıldı. Eğilip baktım. Yere sabitlenmiş paslı bir demir halka. Yanından kalın kopuk bir zincir sarkıyordu. Zincirin ucu suyun dibindeki çamura gömülüyordu. Ali ile göz göze geldik. İkimizin de tüylerin ürperdi. Eğilip zinciri kaldırdım. Metal suya çarpıp yüksek bir şakırtıyla yankılandı. Uğuldayan bu ses kulaklarımızı doldururken zincirin bağlı olduğu şeyi seçemedik. Zinciri geride bırakıp devam ettik. Tünel hafifçe sağa kıvrılıyordu. Köşeyi dönünce fenerimizin ışığı duvar dibindeki bir dizi karaltıya takıldı. Yaklaşıp bakınca dehşetle dona kaldım. İnsan iskeletleri, hem de bir iki tane değil, en az 20 kadar iskelet kalıntısı tünelin kenarında yığılmıştı. Onlarca kafatası ve kemik, sanki insanlar burada üst üste ölmüş, çürümeye terk edilmişti. Gördüklerimize inanamıyorduk. Efsanelerdeki o kayıp 25 işçinin kanıtı işte karşımızdaydı. Bir toplu mezar. Ali titreyen bir sesle, "Bunlar o işçiler olmalı," diye fısıldadı. Ben de dona kalmıştım. Feneri gezdirirken bir iskeletin elinde paslı bir kazma fark ettim. Sapı çürümüş, demiri aşınmıştı. Belki de çıkış ararken ellerinde kalan son aletti. Tam o anda tünelin derinliklerinden hafif bir inilti duyuldu. Uzaklarda bir insan acıyla inler gibiydi. Ali panikle bana baktı. Sonra karanlığa doğru, "Orada kimse var mı?" diye seslendi. Yankıdan başka cevap gelmedi. Işıklarımız titreyerek kemikleri aydınlatmaya devam ederken aniden beklenmedik bir şey oldu. Görünmez bir el fenerlerimize vurmuşçasına ikisi birden söndü ve zifiri karanlığa gömüldük. Yüreğim ağzıma geldi. "Ali!" diye seslendim elimle onu bulmaya çalışarak. Ayağım kemiklere takıldı, suyu sıçrattım. Birkaç saniye sonra benim fenerim kendi kendine yeniden yandı. Titreyen ışıkta etrafı taradım ama Ali ortada yoktu. Az önce yanında durduğu yerde sadece suyun üzerinde genişleyen halkalar vardı. Panikle bağırdım. "Ali!" Sesim duvarlarda yankılandı fakat yanıt gelmedi. Dehşet içinde ne yapacağımı bilemedim. İleride Ali'nin fenerini suda buldum, ışığı sönmüştü. Etrafında birinin sürüklenerek götürüldüğünü düşündüren izler seçiliyordu. "Ali!" diye haykırdım yine. Karşılık yok. Tünelin derinliklerinde belirsiz bir uğultu duyuluyor, karanlık üzerime çöküyordu. Az önceki inilti yeniden hem de çok yakından geldi. Nefes nefese biri yanı başımda
ağrılı ağrılı inliyordu sanki. Boğazım düğümlendi. Feneri sesin kaynağına çevirdim. İleride suyun üzerinde yarı saydam bir insan silüeti belirdi. Üzerindeki eski püskü paçavralarla elinde bir zincir parçası tutuyordu. Gözlerimi kırpıştırdım ve o hayaletimsi görüntü yok oldu. Tam o sırada sağ yanımdan bir su şıpırtısı duydum. Solumda da bir an için başka bir karaltı seçilir gibi oldu. Artık tünelin derinliklerinde tek başıma olmadığımı biliyordum. Görünmeyen gözlerin beni izlediğini hissediyordum. Artık tek düşüncem buradan kurtulmaktı. Ali'yi arama içgüdüsü bile yerini hayatta kalma isteğine bırakmıştı. Geldiğimiz yöne doğru kemiklere ve suya bata çıka koşmaya başladım. Nefes nefese sol elimle duvarı takip ederek kapağa doğru ilerledim. Karanlık üstüme çökerken tünel bitmek bilmiyordu. Peşimden gelen sesler dehşetimi büyüttü. Suda çoğalan ayak sesleri. Biri arkamdan koşuyor muydu yoksa kendi adımlarımın yankısı mıydı? Emin olamıyordum. Nihayet ileride merdivenin silüetini seçebildim. Yukarıdan hafif bir gece ışını süzülüyordu. Kurtuluşa birkaç adım kalmıştı. Merdivene atılıp basamakları ikişer ikişer çıktım. Tam kafamı dışarı çıkaracağım anda yukarıda muazzam bir gümbürtü koptu. Demir kapak büyük bir güçle çarpılarak kapandı. Yüzüme tozlar yağdı. Yeniden karanlığa gömülmüştüm. Bir anda çıkış yolum kilitlenmişti. "Hayır, hayır!" diye bağırarak tüm gücümle kapağı yukarı ittirmeye çalıştım ama paslı demir kımıldamadı. O sırada hemen arkamda alt basamaklarda bir hareket hissettim. Sular çalkalandı. Biri merdivenden bana doğru tırmanıyordu. Can havliyle omzumla kapağa yüklendim. Kapak biraz aralandı. Yukarıdan tuzlu gece havası doldu içeri. Bir anlık ferahlıkla aralığı genişlettim ve kendimi zorla yukarı ittirdim. Tam o anda arkamdan buz gibi bir el bileğimi yakaladı. Çığlık atıp geriye tekme savurdum. Kurtulur kurtulmaz kapağı hızla kapattım. Aşağıdan suya düşen birinin şıpırtısı ve boğuk bir çığlık sesi yankılandı. Ne olduğunu anlamadan sırt üstü yere yığılmış, nefes nefese titriyordum. Titreyen bacaklarla kendimi toparlayıp servis kapısından dışarı attım. Gece göğü bulutluydu. Etrafta tek tük sokak ışığı görünüyordu. Boğazın nemli havasını ciğerlerime doldururken hayatta kaldığıma şükrediyordum. Küçük botumuz hala iskeleye bağlıydı. Ali ise ortada yok. Karanlık sulara bakarak çaresizce "Ali!" diye haykırdım. Cevap gelmedi. Sonrasında olanlar zihnimde sis perdesi gibi. Sabaha karşı polise haber verdim. Dalgıçlar aradı ama ancak kapalı bir sarnıç buldular. Ne bir geçit ne de iskelet bulabildiler. Anlattıklarımı kimse ciddiye almadı. Beni karanlıkta panikleyip hayal gördüğümü düşünüp hastaneye kaldırdılar. Ali ise resmen kayıp ilan edildi. Polis arkadaşımın boğulduğunu varsayıp benim yaşadıklarımı bir sanrı olarak değerlendirdi. Ama ben gerçeği biliyorum. Geceleri uyumaya çalıştığımda o lanetli tünelin sesleri peşimi bırakmıyor. Durmak bilmez damla yankıları, sürüklenen zincirlerin şakırtısı, o boğuk iniltiler. Bazen tam dalacakken adımı fısıldayan bir ses duyup irkilerek uyanıyorum. Çevremdekiler akıl sağlığımı yitirdiğimi düşünüyor olabilir. Belki siz de bunları dinlerken bana inanmıyorsunuz. Ama ben bunları yaşadım. Bu hikayeyi anlatmamın sebebi sizi uyarmak. Bir gün Kız Kulesi'ne giderseniz ve gece tuhaf sesler duyarsanız hemen uzaklaşın. Çünkü onlar hala orada ve peşimi bırakmıyorlar. Tam şimdi telefonum çalıyor. Ekranda Ali yazıyor. Titreyerek açıyorum. "Ali?" diye sesleniyorum. Hiç ses gelmiyor. Derken metalik yankılar duyuluyor. Damlayan su, zincir şakırtısı ve boğuk bir fısıltı. "Gel, geri gel."